Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. Şimdi 5. yıldayız. Beşinci sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Merhaba. Merhaba, şehir şehir Türkiye turumuzun 2. ayağındayız. Neredeyiz? Uşak. Uşak şehir merkezinden başlıyoruz bu sefer. Şehir merkezlerini sevmiyoruz dedik ama bu sefer şehir merkezinden başlayıp bir değişiklik yapalım dedik. Çünkü Dumlupınar'dan sonra ilk nokta maalesef şehir merkeziydi. Evet. Aslında birkaç noktamız vardı. Gittik gördük ama size gösterebileceğimiz çok bir şey olmayınca biz de şehir merkezine bıraktık sizi arkadaşlar. Şimdi şehir merkezini hızlıca bir gezeceğiz. Şehir merkezinde önceki şehirlerde olduğu gibi çok böyle tarihi, kültürel yerler bulamadık haritalardaki incelememizde. Belki vardır ama bize denk gelmedi. Çok araştırdık. Sizin bildiğiniz yerler varsa yoruma mutlaka yazın ki Evet. oraları da şehirden çıkmadan önce gezelim. Uşak çok şirin, çok ufak, güzel bir ilimiz. Uşak'la ilgili hemen şunu söylemek istiyorum. Uşak 1953 yılında il olmuş ve daha önce Kütahya'ya bağlı bir ilçeymiş. Şimdi neredeyiz? Hadi hep beraber bakalım. Yine müzeye geldik. Müzenin girişinde böyle bir tren sizi karşılıyor. Şimdi göreceğiniz görüntüler sizleri karın kadar zengin edecek. Hadi bakalım. Karun'un hazinelerine geldik. Hadi Karun bakalım. kadar zengin olacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çek şunun fotoğrafını çeker Gerçi misin? ışıklar patlayabilir bak. Horoz var küçük dedi. Karunun hazinesini buldum. Evet sevgili dostlar, Uşak Müzesi'ni hep beraber gezdik. Karun hazineleri efsane. Dileriz ki bu videoyu izleyen herkes Karun kadar zengin olsun. Ama önce gönlünüz zengin olsun. Sonra Hayatımda gerisi gelir. ilk kez bu kadar çok altınlara baktım. Altınlar, gümüşler, bronzlar çok fenaydı. İnanılmaz bir işçilik var. Yolunuz bu tarafa düşerse mutlaka uğrayın. Eğer Uşak içinden geçiyorsanız mutlaka müzeye gelin ve burayı görün Şehir derim. merkezine çok yakın. Park yeri var, Evet. sıkıntı yok. Bir de biz şimdi görüntülerde alırken ebatlarını çok sergileyememiş olabiliriz muhtemelen. Kameradan algılanmıyor bazıları. Şu kadarcık küçük parçalarda bile o işte aslanlar, insan İnanılmaz figürleri, işçilikler çok var. acayip şeyler vardı. Beğendik. Hadi ikinci durağa geçelim. Merhaba. Uşak otobüsleri bana çok uygun değil mi? Pembe beyaz. Tarihi bir sokağa geldik. Eski Güzel değil mi Uşak evler? evlerinin olduğu.
Özellikle şu çok güzel. Duvarları da pembe pembe olmuş. Evet. Burada değil de yandakinde yaşayan var. Perdeler falan, camlar Evet. açık. Uşak Atatürk Müzesi. Sıradaki durağımız burası. Bu gezdiğimiz müze Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı ev. Aynı zamanda 3 Eylül 1922 tarihinde Yunan komutanı burada Mustafa Kemal'e teslim edilmiş. Tarihe verilen önem. Acayip hoşuma gitti şunu yapmış olmaları. Uşak şehir merkezinde bizim gezeceğimiz yerler bu kadar. Şehir merkezinde gezilecek tarihi birkaç bina daha vardı. Ama çok merkez içinde, yani çarşı bölgesi gibi dar sokakların olduğu bir yerde. Çoğuna ulaşmak için birkaç tur döndük hatta. Hep tek yön Uşak'ın sokakları bu arada. Bütün sokaklar tek yön. Caddeler de dahil olmak üzere. Hep tek yön gidiş. İki bu tarafta, iki o tarafta şerit var ama hepsi gidiş. Dönüp dolaşıp geri geliyorsunuz falan. Çok özür dilerim. Gideceğiniz noktada eğer yol çalışması varsa sizi bambaşka bir sokağa döndürüp bütün şehri tekrar döndürüyor. Çarşı içinde bayağı döndük. Haritalar bizi götürdüğü sokaklar çıkmaz sokağa döndü. İşte sağa dönülmez olduğu sağa dönmemiz gerekirken falan. Şehir içinde Paşahanı vardı hatırladığım şimdi. Etnografya Müzesi vardı ekstra. Ulu Cami vardı ama şehir içinde otopark bulmak çok aşırı dar sokaklarda çok zor ve oralara Max'i sokamadığımız için karavanda bırakıp dolaşmamız gerekiyordu o sokakları. O yüzden oraları es geçtik. Buralara gelip gezmek isterseniz bizim bulabildiğimiz yerler bunlar. Ya biraz da şöyle şehir merkezi dediğimiz o çarşı kısmı böyle bizi biraz bastı. Çok sıkışık tepişik. Kütahya'daki rüzgarlı ve serin havalardan sonra Uşak bize hem sıcak geldi hem de basık bir bölümü iç taraf. Bugün 32 derece. Doğal olarak çok sıcak. Rüzgar da yok. Max'i karavanda bırakmak istemedik açıkçası. O kadar uzun süre bırakamayız diye oraları geçerken gördük. Size gösteremedik, dediğim gibi çok dar sokaklar, yani çekim açısı yok oralarda. O yüzden gelip gezmek isterseniz böyle güzel yerler var. Sırf bu sebepten dolayı gelip gezmeniz gerekiyor artık. Evet. Bizden bu kadar. Benim hemen Uşak'la ilgili bir detaya değinmek istediğim bir konu var. Evet. Uşak'ta yayalara yol veriyorlar. Evet. İnanılmaz derecede hem de yayalara yol veriyorlar. Müzeye girdik. Galoş giydirdiler bize. Çok beğendik. Aşırı hoşumuza gitti. Ve yolda kaplumbağa çıkabilir diye tabela var ya. Evet. Daha ne olsun. Sadece ama trafikte araçlar birbirlerine pek yol vermiyorlar. Yayalara tanınan özen araçlar arasında yok. Motorlular her yerde vızır vızır. Yolu bir anda çapraz bölerek yola atlayabiliyor motorlular. Yine trafikte dikkatli olmak lazım buralarda. Evet. Uşak merkez minicik, ufacık, sıkışık, böyle sıkış tepiş. Merkezin içi çok şirin komple bir çarşı gibi aslında, değil mi? Bütün evet, o aralar evet. hep çarşı dükkanları gibi. Gerçekten merkez kısmında yayılmış bir çarşının içinde geziyorsunuz aslında. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çok güzel bir yere götüreceğim ben sizi. Biraz böyle bir sıkışıklığın sonrasında biraz ferahlayacağız orada. Çok güzel bir noktaya gideceğiz. O yüzden videodan ayrılmayın. Çok güzel yol manzaraları şu anda sizleri bekliyor.
Merhaba. 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 Uşak sınırları içerisinde çok güzel, tam bizlik bir yere geldik. Ayağımıza bir taraflarımıza dikenler batmasa daha güzel olacak ama şimdilik böyle. Burası hemen arkamda Devlet Su İşleri'nin barajı var. Baraj yıkılırsa biz yokuz. Çok olumlu gördüm seni. Evet, çok olumluyum bugün. Bugün buraları gezeceğiz şimdi. Burası neydi Gülden Hanım burası? Altıntaş Kaya Yerleşimi. Evet, Altıntaş köyünün içerisinde bulunan şu kısımlar kaya yerleşimleri. Hemen arkada da bir tane var. Şu tarafta da var. Şurada bir ev var. Şurada bir ev var. Hatta biraz önce biz barajın şu tarafına çıktık. Barajın o taraflarında da bir şeyler var. Bayağı yer var. Şimdi eviniz yanınızda olduğunda işte böyle gezebiliyorsunuz. Kaya yerleşimlerine de görebiliyorsunuz. Şehir merkezlerinde de takılabiliyorsunuz. Her yerde takılabiliyorsunuz. İşte karavan hayatının gerçek olayı bu. Sabit kalmayan, devamlı hareket halinde olan, istediği her yeri gezebilen bir kültür aslında bu. Oradasın hop buradasın. Sonra eve dönmek çok kolay. Evet, hemen tık evdesin. Yani öyle sadece Ege ve Akdeniz kıyılarına 2 ay 3 ay boyunca yerleşerek hayat geçirmek karavan kültürünün farklı bir boyutu. Biz karavan kültürünün daha gezgin boyutundayız. Gezip görmeyi seviyoruz. Evet. Yani işte sahilde sabit oturmanın keyfi diyeyim başka ama gezmek bambaşka. Her yeri görebiliyoruz. Hareketli bir eve sahipken gezmemek bize mantıksız geliyor. Keşif modu açıldı. Kayalara bakıyor direkt. Hadi gidecek miyiz Tolga diyor. Hadi bakalım gidelim. Şurada ne kadar kamerada gözüküyor bilmiyorum ama merdiven gibi şurası. Oradan da içeri giriyorlarmış. Bu birkaç yerde var. Bakın şurada da aynı şekilde var. Biraz daha yaklaşayım. Bakın hemen şuradan başlıyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 basamak, 6 basamak. Enteresan değil mi ya? Neden yerden bu kadar yüksekte yaşama ihtiyacı duydunuz? Evet, Altıntaş Baraj Göleti'ne geldik. Şimdi şu karşı taraflarda da hep kayalar ve kaya evleri mevcut. Ama yapılar çok harap olmuş, yıkılmış, çok ciddi anlamda zarar görmüş. Şu kısım var karşıda yine. Ama o taraf da çok harap olmuş. Ama şurada. ancak karşıdan bakabiliyoruz. Yanına gitsek bile içlerine girip gezme gibi bir ihtimal yok. Evet, size de biraz önce gösterdiğim gibi mevcut mesela arkamda da var mağaralar, şeyler, evler. Ama işte bir sebepten dolayı evlere merdivenle giriş yapmışlar gibi. Yüksekte duruyor hep. Bilmiyoruz. Bir de dediğim gibi çok harap olmuş, çok fazla yıkılmış. O yüzden burası böyle. Baraj göletinin biz aşağısında kaldık biliyorsunuz. Ama şu taraftan yol geliyormuş. Barajın üstüne de çıktık biz ama bu taraftaki yolu görmedik. Evet, her yer balıkçı. Bölüm bölüm. Bölüm bölüm çadırlar madırlar ta şu uç kısma kadar, hatta şurada da bir şey görüyorum, şemsiye görüyorum, buraya kadar bir alan var burada. Eğer gelip konaklamak isterseniz konaklayabilirsiniz ama biz Devam edeceğiz. devam edeceğiz, burada kalmayacağız çünkü internet biraz problemli. Evet. Hafta sonu olduğu için cumartesi bu akşam burası çok kalabalık olur diye düşünüyoruz. İşte alkol almaya gelenler, Evet, her yerde şişe kırıkları var. evet, Şu anda bile bazı arkadaşlar çok eğleniyorlar. O yüzden biz yavaş yavaş yolumuza devam edeceğiz. Evet. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Kısa günün kârı. Genel bir saat. İster misiniz? Buyurun. Ham. Lan birileri çok özlemiş bizi. Çocuk. Meksika'ya evlerini oraya almadık. Çünkü yabani hayvan olabilir bir bölge gibi geldi. Bir de tırmanır mıyız, tırmanmaz mıyız? İleride de gençler vardı. Onlara gider muhtemelen. Allah, kuş seslerine tepkiye bak.
Şimdi biraz da Max'i gezdirelim. Gel. Gel bakalım. Dur. Atın hizandan çıkmıyor. Sen yürüyorsun, o yürüyor. Sen duruyorsun, o duruyor. Hadi bakalım karavana artık. Nerelere getirdiniz bizi Cem Bey? Çok güzel. Harita incelemesinden sonra bir seyir terasına getirdim sizleri. Ama etraf inanılmaz pis. İnanılmaz yani hani inanılmaz pis. Gerçi manzaraya değer. Max bu tarafa gel. Gel Max. Bütün Uşak gözlerinizin önünde. Buralar hep Uşak. Buralar hep Uşak. Evet. Bu taraf gezdiğimiz bölüm. Şehir merkezi tarafı. Değil mi? Evet, şehir merkezi tarafına gezdik. Bir de bir tık ileriye o kaya mağaralarına gittik. Ondan sonra bu tarafa geldik. Çok güzel bir manzarası var. Çok güzel bir doğası var. Dediğim gibi ufacık, minicik, sıkış tepiş bir şehir Uşak. Şehir merkezi. Evet öyle birazcık. Peki şu an bu tarafında neler var? Bu taraftan da manzarayı görüyoruz. Tek tarafı görmüyoruz aslında. Tabii o tarafta da sanayi kısmı. Fabrikalar görüyoruz, sanayiler görüyoruz. Karavanımız çok güzel gözüküyor. Evet. Maşallah. Aşağı biraz nefes alsın diye kaputunu açtık. Evet. Fazla ısındık Buradan çünkü. bakınca çok kirli gözükmüyor etraf neyse ki. Ama tam karavanın olduğu yer İnanılmaz. peçete cenneti. Bulutlar da harika. Evet, o zaman konaklayacağımız yere geçebiliriz. Buraya yakın. Gidelim bir bakalım nasılmış. Böyle bir yere geldik. Tam güneşin altında bir manzara noktası vardı yine ama yine önceki noktayla aynı durumdaydı. O yüzden çeşme başına geldik. Mehmet Çeşmesi. Güzel bir manzara. Tam orman içi. Rakım yüksek. Hava güzel. Uşak'ın merkezinden daha serin ve basık olmayan bir havaya Evet, sahip. bayağı esinti var. Manzara ne kadar görünür bilmiyorum ama şöyle bir vadi gözüküyor şuradan. Şöyle bir yerdeyiz. Şöyle bir yer, şöyle bir yer. Şöyle güzel bir yer. Arkamız orman.
Peşimizden gelen bir Max. Şöyle güzel bir yerdeyiz bence. Artık Bu gece buradayız. Bu gece buranın misafiriyiz. Uşak'ta. Neresiydi burası, orayı da bilmiyorum. Ciğerdide miydi? Dede Ciğer miydi? Ciğerli Dede miydi? Yok, ciğerde de geride kaldı. Selvili ya da Servili diye bir köy var ileride. Evet, öyle bir yerlere doğru geldik. Bakalım. Gece buradayız. Birazdan görüşürüz. Max'cim gel. Hadi bakalım gel. Kabak havuç kızartması istemiştin ya. Havuç kızartmasıyla mücver yapalım mı yanına? Olur. Bekle. Girme. Önce Ot temizliği yapın önce. yapalım. Havuçları ben halledeyim. Sen mücveri hallet. Tamam. Ama ben malzemeleri hazırlayayım. Neyi kullanacağız, hangimiz? Tamam. Işık yapayım mı? Açacağız zaten yavaş yavaş. Perdeleri falan kapatırız. Gün batımı da çok güzel oldu ha. Evet. Bir de harika bir serinlik var. Evet. Şehir içinde bütün gün Şehir yanmışız. çok sıcaktı ama burası mükemmel. Max kuzum. Sen şeyle soyarsın değil mi? Soyacaklar. Hoppa. Evet. Ben sana bir tane çöp Hepsi mi poşet soyulacak? Hayır. Çöpe gerek yok. Bunu atarım. vereyim. Tamam. Yani hepsi soyuyorsun. 4 tane var zaten. Uçlarını kesseydin önce. Ben farklı çalışıyorum. Peki, karışmıyorum işine. Bıçakla işim bittiyse alabilirim değil mi? Tabii ki. Teşekkürler. Yalnız uçağın ilk günü nasıl geçiyor Gülden Hanım? Şu an ilk günü sıcaktı artık ama unuttum gitti. Unuttum gitti. Gerçekten. Uzun zaman sonra serinlemiştik. Kütahya havasıyla Kütahya'yla birlikte. Kütahya'dan sonra o serinlikten sonra bir şey geldi. Basık geldi içerisine. Ama burası çok güzel oldu ya. Evet. Lütfen havuçları yemeğe kullanacağız. Ve bitiyor. Ben bitirdim. Ben kazandım. Ben de bitirdim. Ben kazandım. Hayır. Yalnız senin havucun ta buraya kadar sıçraması oradan. Hiç öyle bir şey yok. Vallahi bilmiyorum. Havuç buldum burada. Tamam. Allah, masaya bak. Hayır. Erkekler Öyle bir şey yok. mutfakta iş yaparsa. Ama lütfen ya. Hayır öyle bir şey yok. Ama aa. Aa. Neresi var? Hani. Şurada bir tane şu var. Bu mu? Bu mu yani? Olabilir böyle şeyler canım. Yemek yaparken sıçrayabilir etrafa. Aa. Dökülebilir. Taşabilir. Sanki makine vardı da biz şey yapmadık. Ne Kullanmadık. yapmadık? Havuç çok güzelmiş ama. Evet benim işim bitti. Şimdi sen artık çekim şeyine bak. Zaten çekiyorum aslında. Orada da çok uslu bir çocuk. Uşağı gezemedik beraber onunla ama çok sıcaktı çünkü uşağın içi. Değil mi Max? Değil
Yani sokakları çok ufacıktı. Bursa gibi. Sen o çalıların arasında ne görüyorsun acaba ya? O çalıların arasında bir Sen- şey görmekten ziyade şey olabilir. Çan sesleri vardı siz gelirken arkada. Onlara odaklanmış olabilir. Olabilir. Çünkü çok böyle pür dikkat bakmıyor. Bakıyor öyle sadece. Kuzulara mı bakıyorsun Max? Kuzu mu? Ah, sen kuzuyu biliyor musun sen? Sen kuzu mu biliyorsun sen? Sen ne kadar bir eşek sıpasısın acaba? Sen ne kadar bir eşek sıpasısın acaba? Kafa masajı en sevdiğimiz şey. Utanmasa bütün gün yaptıracak bunu. Bak nasıl mayıştı. Bak. Nasıl mayıştı bak. Şu an Max'in takipçileri mest oldu. Oh, oh. Bayılıyor. Tolga 24 saat masaj yapsın ona. Hiç hayır demez. Bu arada ben mikrofonu kapattım çünkü sen konuşurken arada hırs diye bir ses. Dersen ben halledeyim diyeceğim ama ben artık Max'le oynadım. Benim işim bittiği için ben Max'le oynadım artık. Zaten sonuna geldi. Bir saniye daha bir geç demesen bitirmiştin. Tüh yine erken davrandım. Neyse canım havuçları sen rende edin şimdi. Hakkını yemeyelim, yardım ediyorsun. Teşekkür ederim. Sonra arkadaşlar diyor ki Tolga Bey mutfakta hiç yardımcı olmuyorsunuz Gülden Hanım'a diyorlar. Öyle mi? Aşk olsun. Tamam. Biz Uşak'ta sıcak bir güne denk geldik. Tam böyle üşüyorduk. Montları mı çıkarsak acaba diye düşünürken Gerçekten öyle. bir anda benim kışlıklarımı çıkaralım diye çok konuştuk. evet. Ben sıcaktan da çok çabuk etkileniyorum. Soğuktan da çok çabuk etkileniyorum. O yüzden direkt benim kışlıklarımı konuştuk. Çıkarsak mı çıkarmasak mı falan derken bizden sıcağa geri döndük. Hala otluğa bakan Max. Bakın şimdi. Size baktığı açıyı göstereceğim. Direkt karşıya bakıyor. Yani şu bölgeye bakıyor direkt. Bizim küçük paket ıslak mendilimiz banyoda kaldı. Vereyim ben. Tuttum. Tutuyorum. Dur ben vereyim dur. Bulamıyor. Temizledik. Ellerimizi, rendemizi havucu alabilirim şimdi. Onu koyayım pişsin yavaş yavaş o. Tamam. İçinden dönerken ona göre bir kaşık alalım. Bu akşamki menümüzde sevgili dostlar karavan mutfağında havuç kızartması ve mücver var. Yanına da yoğurt mis. Yanına da yoğurt mis. Tatlı olarak da Max yiyeceğiz. Havucumuzu yağ ile birlikte biraz tuz. Baharat ister misin? Bazen baharat Olabilir. Oho. Yok. Tuz iyidir. Yok. Havuç götürüyor tuzu. Yok. Biraz karabiber. Bu kadar yeter. Birçok kişi karavanlarının dizaynını ki bizim standart dizayn olarak dediğimiz dizayn çok beğenirler. Ama biz kendi karavanımızı çok beğeniyoruz. Çünkü şu bomboş alanda Gülden ayrı hareket edebiliyor. Ben ayrı hareket edebiliyorum. Hatta Max şöyle gördüğünüz gibi yayılıp yatabiliyor. Evet. Ve aracımız sadece 13 metreküp. Bir de 15 büyük olsa artık nasıl bir yer bırakacaktık bilmiyorum. 15 metreküp araçlardan 40 santim daha kısa ve bu kadar ferah bir karavan. Bilmiyorum daha önce gördünüz mü? Bu kadar rahat hareket edilebiliyor mu içerisinde? Yani şu an kolumu uzattığımda Gülden'e değemiyorum. Onun da kolunu uzatması lazım. Ve sürgülü kapının Tam olduğum ortasındayım. yerden uzatırsan parmak ucumla değiyoruz. Evet. Ve ocağın başında değilim. Ara hazırlık bölümündeyim aslında. Aynen öyle. Karavan projesi özellikle kendi yapanlar için söylüyorum. İhtiyacınıza göre karavan yapın. Kesinlikle. Neler istiyorsunuz ona göre karavan yapın. 10 metreküp bunların daha kısaları var. Onlardan dahi karavan yapılabilir. Yeter ki projeniz ona uygun olsun. Çok rahat yaparsınız. Mesela karavanla hiç ilgisi olmayan arkadaşlarımız işte bizim karavanımızı merak ettikleri için işte nasıl yapıyorsunuz? Ben çok daralırım küçücük alanda falan diye söylenen arkadaşlarımız bizim karavanı gördükten sonra ben burada yaşarım ya dedi çok fazla kişi. Evet.
Özellikle oturduğunuz zaman, şimdi size bir açı göstereceğim. Max'i de fazla rahatsız etmiyor. Bakın. Sürücüyle yolcu koltuğunun ortasındaki yolcu koltuğundayım. Yani karavanın orta bölmesindeyim. Tamam, şöyle göstereyim size. Şimdi bu açıdan bakın, burada devasa bir camınız var. Mutfak camı keza yine büyük. Hemen bu tarafınızda yine büyük bir cam mevcut. Cam koymaktan biraz çekiniyor karavancılar karavan yapımı kısmında. Çünkü işte içerinin daha fazla soğuk olacağını düşünüyorlar. Ama karavan camı kullanınca böyle bir sorun kalmıyor. Doğru malzemeyi kullandığınız zaman problem yaşamıyorsunuz. Çift katman karavan camı sıcak da geçirmiyor, soğuk da geçirmiyor. Rahatlıkla içeride böyle geniş, ferah, panoramik bir manzaraya sahip olabiliyorsunuz. Gün ışığından fazla yararlanabiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ve böyle ferah bir karavanda günleriniz dışarıda olmaktansa içeride daha keyifli geçiyor. Dışarıya, sandalye tepelerine mahkum olmuyorsunuz. Evet, biz dışarıda sanırım karavanın rahatlığı yüzünden çok fazla vakit geçirmiyoruz. Evet, o yüzden size dışarıda diğer karavan videosu çeken arkadaşlarımız gibi çok fazla görsel sunamıyoruz. Sandalyeler çıkartalım, masalar çıkartalım. Hani Bizim dışarıda vakit geçirdiğimiz zaman genel olarak sizin de izlediğiniz kadar, yani orada bir kahve içimlik sürede oturuyorsak oturuyoruz. Sonra içeri giriyoruz. İçeri girerken bile sandalyelerimizi, böyle bir yerde olsak bile topluyoruz sandalyelerimizi. Evet. Çünkü işte şey gibi düşünün. Hani eviniz var. Balkona hadi bir çıkalım da hava alalım, orada kahve içelim dediniz, içtiniz ve akşam saati tekrar koltuklara uzun oturmaya evinize girdiniz gibi bizim için dış alan. aynen öyle. O yüzden karavanın iç alanında biz daha fazla rahat ettiğimiz için genelde videolarımızda karavanın iç alanından geliyor dostlar. Ya da eş dost arkadaşımız varsa ve hava güzelse o zaman hep birlikte tabii dışarıda oturup sohbet ediyoruz. Tamam, aldım. Şimdi şeyleri pişirmeye başlayayım. Sen de orada masayı hazırlayabilirsin bence. Tabii ki. Masayı böyle ayarlıyorum. Tamam. Bu modda böyle güzel olur. Evet. Rahat rahat. Şöyle yapalım. Şuradan televizyonumuzu da çıkartalım. Minik televizyon. Minik televizyon. Sıkayım mı böyle biraz? Son damlasına kadar. Son damlaları aldım. Yağımız bitti çünkü. Evet, alışveriş vakti yarın. Evet. Ya biliyordum az olduğunu ama mücver yapmayı düşünmediğim için baştan. Hep korkuyorum bundan ya. Çok pof diye patlıyor ya. Korkutucu oluyor senin için. Evet. Küçüğü kapattık. Havuçlar tamam. Havuçlar çok güzel oldu yalnız. Evet. İster yoğurtla ister sade. Şimdi yağımız ısınsın. Şunu karıştıralım. Tüpümüz bitti bu arada. Tüpü yeniledik. Tüpümüzü yedeğini doldurmamız lazım. Şehir merkezine uğrayacağız. Ama size bundan sonra Uşak'la ilgili sadece doğa manzaraları göstereceğiz. Kanyonlar var, vadiler var. Çok güzel yerler var. harikaları var. Ve benzerini görmedim çoğu yerde, yani işte birkaç yerin. Çok güzel yerler gezdireceğiz size. İnşallah drone görüntüleri çekebiliriz. Kütahya ile ilgili birçok yer gezdik biliyorsunuz. 40'ın üzerine nokta gezdik. Evet. Uşak'ta da çok güzel yerler gezeceğiz. Hatta Kütahya ile ilgili WhatsApp sohbetlerinde arkadaşlarla şöyle bir sohbet oldu. Kütahya'nın bundan haberi var mı? 40 tane gezilecek noktası varmış. Kütahya'nın bundan haberi var mı diye baya bir sohbetini yaptık. Arkadaşımız ChatGPT'ye sormuş Kütahya'da gezilecek yerler diye. ChatGPT hata vermiş. Yani siz gerçekten 40 tane yer gezdiğinizde emin misiniz falan diye böyle çok enteresan bir sohbetti. Şimdi Uşak'ta da çok güzel yerler gezeceğiz. Gülden'in size bahsettiği gibi şehir merkezini biraz kısa tuttuk ama Evet. bundan sonra gezeceğimiz yerler tam bizlik yerler. Doğada vakit geçireceğiz. İnşallah drone görüntüleri de çekebilirim. Bu arada Max'e basmamaya çalışıyorum aynı zamanda. Kütahya'da drone görüntüleri çekemedik maalesef. Çünkü her yer sit alanı. Evet. Her yerde şehitlikler var. Hep drone uyarı verdi. Birkaç yerde denedik. Aynen. Ya biz bir de hani o uyarılara dikkate alıyoruz. Birçok insan hani antik kentin içinde uyarılara aldırış etmeden drone kaldırıyor, çekiyor vesaire. Drone ile ilgili şöyle bir durum var. Bizim drone'umuz aslında izin gerektirmeyen ölçüde. Yani
250 gram altında izin gerektirmiyor. Fakat böyle yerlerde uçurabilmek için izin almanız gerekiyor. Evet. Ama biz de anlık hareket ettiğimiz için ve hangi gün nerede olacağımızı bilmediğimiz için izne de başvuramıyoruz tabii ki. Tabii, yoksa valiliklere gidip izin alabiliyorsunuz. Evet, bir ay İzinli çekim öncesinden falan izin yapabiliyorsunuz. alıyorsun verirlerse. O günler için geçerli oluyor. Biz de böyle bir şeyle uğraşamayacağımız için maalesef ki zaten başvuranlara da söylüyorlarmış. Geçen bir tane paylaşım denk geldi. İşte drone'unuz izin almaya uygun değildir. İşte gittiğiniz bölgelerle ilgili yetkili birimlerle iletişime geçin. Yine aynı mevzu yani. Yani çok şeye gerek yok. Onay alabilen kimseyi duymadım şimdiye kadar bu arada. Biz mümkün mertebe doğada vakit geçirmeyi sevdiğimiz için size güzel görüntüler aktarabildiğimi düşünüyorum en Evet, azından. öyle ben yerlerde rahat rahat çekebiliyoruz zaten. Görüntüyü biz de yukarıdan izlemekten çok keyif alıyoruz sizinle beraber. Evet, yemeğimiz pişmeye başladı. Ekmek çıkartıyorum ben. Evet. Ve şunlar ve Ay yanarsın. yapma yanarsın. Şuradan. Şöyle çocuğun üstünden geçirmeyelim. Ne olur ne olmaz. Hoppa. Çok güzel kızardılar. Baklar. Aldım. Tuz var. Pul biber ister misin? Evet. Yoğurtla birlikte güzel olur. Evet. Yoğurt da alalım. Yoğurdumuz. Pul biberimiz. Yemeğimiz az Kolamız. sonra hazır. Rüzgar durdu sanki ya, gelmiyor bu taraftan şu anda. Evet ya. Bu tersten geliyor. Akşam üzeri güzel esiyordu ama Evet. şimdi sakinledi. Olmadı şuranın camını açayım ben birazcık. O taraftan esiyor herhalde. Bana sanki yatak camının oradan geliyor gibi. Ayarlarım şimdi. Dostlar, biz yemek işiyle uğraşırken sizler de kahveleri hazırlayın. Birazdan kahve sohbetinde görüşelim. Bize de yapın 2 tane orta lütfen. Kahveler geliyorlar. kahvesi. Kahveler kahvesi. Buyurun. Ben şuradan eksi çarpayım. Dışarıda çakal sesleri var. Eksi aşağıda yatıyor da. Dışarıda çakal sesleri var. Evet. Muhtemelen kameraya gelmiyor. Çünkü ne zaman kameraya çekmeye çalışsak çakallar susuyor hemen. Uzaktan geliyor sesleri, Evet. bayağı mikrofon almaz büyük ihtimalle. Ay Evet. mayıştım yemekten sonra. Evet. Yorgunluk çöktü. Sevgili Gülden Hanım, Buyurun Cem Bey. Uşak'ın ilk gününü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıcak. Direkt nefes almaya çalıştım. Yani böyle aslında vadi değil, ova ama vadide kalmış gibi. Bir de o üst taraftaki beton fabrikaları vardı ya. Onlar Havası da çok senin kuru ve genzini. tozlu. Benim nefesimi çok rahatsız etti bu durum sadece, ama şehir merkezi güzeldi ya. Yani kalabalık, karışık, biz sevmiyoruz normal şartlarda ama arabayla her yerden geçebildik. Sadece tek kötü yanı işte tek yön oluşu. Döndük dolaştık. İşte Evet birkaç ya. yeri gezemedik. Hava bu kadar sıcak olmasaydı Max'i rahat rahat bırakabilirdik karavanda, Hı. ama birkaç yeri es geçmek zorunda kaldık. Ama onun haricinde bence güzeldi ya Uşak. Aynen. Güzel, keyifli bir il Uşak. Şimdi bundan sonrası da daha keyifli olacak. Evet. Çünkü şimdi bizim yolculuğumuz şöyle gelişiyor bu turda. Şehir şehir Türkiye turunda geceleri harita inceliyoruz. Evet. Geceleri telefondan harita inceliyoruz devamlı. Kendimize bir rut planı Çıkartmaya çizmeye çalışıyoruz. Çünkü hani bahsetmiştim ya Kütahya videolarında, eski telefon oyunu vardı, Yılan. Evet. O yılan oyunu gibi böyle dönüyoruz. Şimdi belli bir rut planı çıkartmazsanız böyle çok saçma oradan oraya böyle dönersiniz. Evet. Atladığınız yerler olur. İşte dibine kadar gittiğiniz ama bir plana dahil etmediğiniz için görmeden devam ettiğiniz Evet. yerler olur. Biz onu yapmamaya gayret ediyoruz.
O yüzden bir rut planı çıkartmaya Evet, o çalışıyoruz. yılan oyunundaki gibi dönüyoruz ama belli bir çerçeve içerisinde dönmeye çalışıyoruz. Yani Evet. ileri geri yapmayalım mümkün olduğunca diye uğraşıyoruz. Bakalım şimdiye kadar Evet. başarılı olduk gibi gözüküyor. Evet, evet, bundan sonraki illerde de nasıl Evet. olacak bilmiyoruz. Yani yine şehrin içinden böyle yakın bölgelerden tekrar geçiyoruz tabii ileri gidip ama alt taraftan geçiyoruz. Evet. Ee, konak noktası diyorum gezme yerlerin hep ağız alışkanlığı konaklamaya gidiyor. Gezeceğimiz yerleri ona göre planlamaya çalışıyoruz. İşte şehrin atıyorum batısına gidiyorsak işte doğusunda da yerler varsa ona göre dönelim bir aradan diye düşünerek plan yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. Ya konak noktası zaten en büyük sıkıntımız şu ana kadar. Evet. Kütahya'da da sıkıntıydı o. Çünkü şöyle, gezeceğimiz yerleri belli bir rut planına sokmaya çalışıyoruz. Bu planla mümkün mertebe size fazla şey aktarmaya Evet. çalışıyoruz. En geri planda olan şey de konak noktası arayışı. Evet. Konak noktası, Onu öncesinde yani bir akşam önceden bu haritaya bakarken konak noktasını seçmiyoruz aslında. tabii o gün içinde Evet. seçiliyor konak Gün noktası. içinde gezdiğimiz yerlerden sonra bakalım işte o bölgede arıyoruz. Eğer bulamazsak bir sonraki gideceğimiz noktaya doğru hareket ederken o bölgelerde neresi bulabiliriz diye gün içinde bir daha harita incelemesi yapıyoruz bu Evet, yüzden. evet, evet. Yani bazı yerleri mesela size bir sonraki videoda aktaracak oluyoruz ama işte önceki yerde konaklayacak bir yer bulamayınca hadi gidelim o noktaya doğru devam edelim bakalım belki bir şeyler çıkar diyoruz. Bir bakmışız o nokta da videoya dahil olmuş falan. Evet. Böyle şu anda daha tam rayına oturamadığı gibi Evet. biraz karman Ama işte çorman gidiyor tamamen bizim açımızdan. şehirlerin düzeniyle alakalı bir şey yani bunu ne kadar toparlayabileceğiz bilmiyorum ama Ya muhtemelen yine toparlanamayacak iyi bu. gidiyoruz evet yani bir ileri geri yapmıyoruz en azından. Tabii, tabii, yani evet, aynı rotayı geriye dönmüyoruz. Şu ana kadar o konuda başarılıyız. Evet. Belli bir rut üzerinde devam ediyoruz. Onu koruyacağız muhtemelen. Mümkün olduğunca ona göre planlamaya çalışıyoruz çünkü malum Evet. mazot durumu. Ya birkaç takipçimiz gönderdi, bize harita gönderdi. Şehir Evet. merkezlerini gezerek işte 60 günde, 2 ayda, 2,5 ayda gezenler var. E, 10 ben günde o gezenler evet, var. ben 10 günde Türkiye'nin bütün sınır kıyı şeridini gezdim. Siz nasıl 616 gün sürdürdünüz diyenler falan var. Ama sevgili dostlar, biz aynı zamanda karavanda yaşıyoruz. Bizim yaşantımız bu olduğu için gezerken de bunu yaşantıya dahil ediyoruz. Evet. Ve doğal olarak bu süreç uzuyor. Ee, Bir Yani yere kısa bir tur yetişme planı yapıp yani normal şartlarda çalışıyor olsak öyle olacaktı. tabii E, ki. kısa bir hemen işte o 10 günlük gezi yapan arkadaşlarımız gibi hemen çıkalım gidelim gezelim görebildiğimiz birkaç noktayı görelim ama bizim öyle bir durumumuz yok. Zaten karavanda yaşıyoruz. Dediğin gibi karavanda işte YouTube işi, bileklik işi yapıyoruz. Bizi bir yere sabit bağlayan bir durumun içinde yaşamıyoruz. Aynen. Böyleyken işte şimdi Uşak'ta yaşıyoruz. Evet, Hem de gezip zamanımız görüyoruz. zamanımız bol olduğu Ha, için her şehirde yaşamımıza, gündelik yaşamımıza devam edebiliyoruz. Buna istinaden de bu gündelik yaşamın arasında da gezmek istediğimiz yerleri, görmek istediğimiz yerleri sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. Bu aktarma esnasında da sizler videolarımızı beğenirseniz, kanalımıza destek olursanız bizler bu sürdürülebilir hayatı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. evet. Çünkü gelir kaynağımız Gülden'in de dediği gibi YouTube ve benim ürettiğim ve bizim ürettiğimiz bileklikler. Hadi benim de hadi. Hadi benim de. Bileklikleri şimdiye kadar sadece Tol gördüm. Ben henüz Evet. elimi Daha sürmedim. hiç elini O sürmedi. yüzden haklısın Hiç. yani benim diyebilirsin şu Aynen. anda hala. Tamam, o zaman diyorum. Hakkını yiyemem. Benim ürettiğim bilekliklere sahip olmak isterseniz açıklama kısmında Shopier mağazamızdan da hem ürünlerimizi görebilir, ürünlerimizi inceleyebilirsiniz hem de satın alarak kanalımıza ve bize destek olabilirsiniz. Bu kanalın sürdürülebilirliğinin devam etmesi için sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Bu desteklerden en kolayı videolarımızı izlemek, videolarımızı beğenmek, videolarımızı beğenmek ve videolarımıza yorum yapmanız aslında bizim için en büyük destek. Kesinlikle öyle. Ama doğrudan destek olmak isterseniz katıl aboneliğimiz var. Video içerisindeki süper teşekkürler var. Onun haricinde de Shopier mağazamızdan alabileceğiniz ve sizlere bizlerden birer hatıra kalmasını istediğiniz bilekliklerimiz var. Bunlarla bize destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Evet şu anda bileklik var, anahtarlık var.
Bir de set olarak bir grubumuz var. Çift Ee, setlerimiz evet. var. Ama ilerleyen dönemde bu ürünleri de çoğaltmayı planlıyoruz. Birkaç şey daha var Evet. aklımızda. Yani sadece klips olarak değil, ip kombinasyonları açısından da çok fazla seçenek var. Evet. Ha, İşte bir örgüyü beğenirsiniz, farklı bir rengi isterseniz onları da hemen üretip Kesinlikle öyle. Mesaj aynı gün içinde ya kısmından, da ertesi gün gönderip sağlayabiliyoruz. evet, mesaj kısmından özellikle Instagram'dan bize ulaşırsınız. Ya ben şu modeli çok beğendim ama şu renk tonlamalarıyla istiyorum derseniz onu da sizi temin edebiliriz. Ya da yok Instagram kullanmıyorum, Facebook kullanmıyorum gibi durumlarınız varsa Shopier siparişinin altında bir not kısmı açılıyor Evet. ekranda. O ekrana da not olarak yazabilirsiniz. O şekilde de şimdiye kadar siparişler aldık. Yani siz yeter ki bizden hatıra almak isteyin. Bize destek Her olmak isteyin yeter ki. her koşulda biz size elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız bu konuda. Akşam serinledi. Biraz ürperdim. Evet, oturmadan önce hırkamı alsaydım keşke diye şuraya hırkaya bakıyorum hala. Karşıdan esinti başladı güzel. Kollarım ürperdi. Bulunduğumuz bölge şu an hafta sonu arkadaşlar. Ben burada çok fazla fişek görmüştüm. Pompalı fişeği ve mermi kovanları vardı. Ve çok fazla da kırık şişe vardı. O yüzden karşı tarafta kalmayıp bu iç Bu tarafa tarafa geçtik döndük. ama. Bu akşam da açıkçası bekliyordum ben birkaç kişi gelir belki diyerekten. Ama hiç gelmedi. Bulunduğumuz konumu Dünek merak yaylası. evet, Dünek Ona Yaylası bakayım olarak dedim. geçiyor. Merak edenler Instagram'dan yazabilir. Onlarla paylaşabiliriz bulunduğumuz konumu sevgili dostlar. Az bir trafik var. Şehirden bayağı uzak. Arkada bir iki tane köy var. Şehirden bayağı uzak olduğu için az bir trafik var. Trafik sıkıntımız da yok Evet. şimdilik. Oldukça sessiz, sakin. Yani Evet. kalabalıklaşmadı. Akşam saatlerinde kalabalıklaşır, gürültü olur diyorduk ama. Evet. Şimdi karavanda yaşamanın kötü taraflarından bir tanesi bütün banka işlerinizi, devlet dairesi işlerinizi karavanda yaşadığınız için bulunduğunuz ilden yapmanız gerekiyor. Bunun için biraz bu durum biraz sıkıntılı olabiliyor bazen. Evet, ya da kargo, internet aracılığıyla bir alışveriş yapıyorsunuz. Size kargo gelmesi gerekiyorsa işte birkaç gün önceden planlamanız lazım. O gün orada kalamayabiliyorsunuz vesaire gibi durumlar yüzünden böyle birkaç gün o bölgede hareket etmek zorunda kalıyorsunuz sürekli. Evet, o günlerden bir tanesi de yarın. Evet, Yarın biraz işimiz var. Hem bankalarda işimiz var. biraz şehir merkezine uğrayacağız Hem gezmeye başlamadan önce. evet, hem de devlet kurumlarında biraz işimiz var. Evet. Onları halledeceğiz. O yüzden yarın bizim off günümüz. Yarın günümüz. çekimimiz yok. Ya şehir merkezindeki işlerimizi halledip yola çıkarsak Tabii ne kadar süreceğiyle alakalı olarak o zaman bakabiliriz. bakacağız. Yani Gideceğimiz size yerlere. etkilemeyecek bu durum. Biz çarşamba ve Çarşamba. cumartesi. Sen Günler karıştı iyice. Çarşamba ve cumartesi akşamları videoları yayınlamaya devam edeceğiz. evet, Arada biz kaçamak yapmış olabiliriz o sadece. çekim yapmayabiliriz ama yayınlarımız devam edecek. Tabii. Çünkü biraz hızlı hareket ettiğimiz için birkaç video öndeyiz şu anda. Evet. Buna istinaden şu an Uşak'tayız. Siz bu videoyu izlediğinizde ya Uşak sınırları içerisinde olacağız ya da bulunduğumuz noktaya en yakın ile geçme arifesinde olacağız. Bu sebepten dolayı Uşak komşularını söylesem. bakıyorsun. Evet. Tamam. Bu sebepten dolayı eğer bu videoda bize denk geldiyseniz mutlaka şehirlerinizle ilgili özellikle şu anda mesela Uşak etrafı ile ilgili takipçilerimiz varsa bizimle iletişime geçerlerse hem sohbet etme fırsatımız olur Evet. hem de bize bulunduğunuz bölgeyle alakalı bizim listemizde var olmayan yerleri önerebilirsiniz. Evet. Bunun için elinizi ne kadar erken ve çabuk tutarsanız hem bizim için hem sizin için o kadar iyi olur. Sizin gördüğünüz o güzellikleri bizim gözümüzden sizlere tekrar aktarma fırsatımız olur bizlerin de. Birkaç takipçimizle yollarda karşılaştık. Birkaçıyla yazıştık. Sosyal medya aracılığıyla yakalamışlar bizi. Evet. Nerede olduğumuzu. Çünkü videolar geriden geldiği için şu anda Uşak'ta olduğumuzu hala kimse bilmiyor mesela. Bir sonraki video şehir muhtemelen Manisa, Denizli ya da Afyonkarahisar olacak. Ona da henüz Üçü mü? karar vermedik. Evet, üçü var. İzmir'e sınırı yok. Aydın mı? Yok, Aydın da yok. Aydın yok. Aydın da yok, evet. Denizli, Afyon, Manisa. Manisa. Yani Manisa ne tarafa nerede? döneceğimiz hakkında da bir fikrimiz yok. Manisa. Şu an solunda aşkım. Gördük.
ne tarafa döneceğimiz, yani buradan sonraki hangi şehre doğru gideceğimizle de ilgili bir fikrimiz yok. Bakalım nasıl olacak. Şimdi içeriye doğru dönersek bu taraftaki kıyıdaki şehirler kalacak mı, kalmayacak mı, onu konuşuyoruz arada sırada. Evet. Bakacağız nasıl gelişecek. Şimdilik Uşak'taki güzel doğa manzaralarına odaklıyız. Buraları araştırıyoruz. Tolga, nereye gittin? Balıkesir'e, Bursa'ya doğru çıktın galiba sen. Ben bir yerlere gittim şu an. Evet, Çok evet, gözler o tarafa doğru döndü. haritada hemen turu bitirdim. Bakalım. Uşak'ta gerçekten çok güzel yerler var. Evet. Şehir merkezini gezdik, gördük sadece, ama internette gördüğüm, araştırdığımız kadarıyla çok güzel yerler. Çok güzel yerler var. Tarih olarak da Uşak çok geçmişe dayanan bir tarihe sahip bölgesel olarak. Evet. Güzel bir bölgemiz. Ama mesela Uşak, Firik Vadisi'nin bir bölümünün Uşak'ta olduğu hiçbir yerde yazmıyor. Evet. Ama Çok saçma. bugün uğradığımız o kaya yerleşimleri, hatta birkaç kaya yerleşimi daha gördük haritada. Evet. Bir tanesine Müzede daha de uğradık. bahsediliyordu. Müzede de bahsediliyor. Firiklerin bu topraklarda olduğunu bilmiyorduk açıkçası. Evet, yani Uşak, hani Kütahya'nın çok az bir kısmında var olduğunu biliyorduk. Evet. Ama Uşak Uşak'la tarafını ilgili hiçbir bilmiyorduk. bilgiyi bulamamıştık. Gerçi hani Uşak 1953'te ayrılmış. O Belki. yüzden, ama yine tarihinde geçirmemişler yani. Lidyalıların bu tarafta yerleştiğiyle ilgili birçok bilgi var. Birçok antik kent var onunla ilgili. Evet. Ama Firiklere şaşırdım ben mesela. Evet. Onlar da varmış buralarda. Yani bizim için şaşırtıcı bir yer şu anda Uşak. Sizin için nedir bilemiyorum ama bizim kafamızda olanlar için gerçekten şaşırtıcı bir yer olabilir. Özellikle Uşak'taki müzeyi gezdikten sonra bu fikre sahip olabilirsiniz sizler de. Evet. Evet sevgili dostlar, biz sabaha kadar konuşuruz. Biriniz de demiyorsunuz ki dostlar biraz kısa mı tutsanız şu videoları, çok uzun tutuyorsunuz. Bu video ne kadar uzadı hiçbir fikrim yok. Şehir içinde çünkü çok çekim yapamadık. Evet. Yani Ben de çok farkında değilim. uzatmamışızdır muhtemelen diyerek bir sohbete daldık gidiyoruz. Ben de farkında değilim ama her şey tadında güzel diyelim. Evet. Biz sizlerden müsaade isteyelim çünkü yorgunluk çöktü birazcık, Evet, eller mayışmaya gözlere başladık. gitmeye başladı. Ben az önce sen anlatırken esnemeler falan tutamadım artık. Eyvah. Gözlerim kaşınıyor ya, bir saniye. Tamam. Evet sevgili dostlar, o zaman bize müsaade diyelim. Bir sonraki Uşak maceramızda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kahve de çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Yalnız bayağı ürperdim ben. Uzun kollu giyeceğim. Camları da kapatabilirim. Senin de gözlerin kaymaya başladı bana Ben diyorsun ama. yorgunum bebeğim ben. Ben bıraksam ben birazdan uyuyacağım, şimdi kahve bitsin. Evet, erken uyuyalım bugün de, yarın şehir içinde işlerimiz var. Yarın hava sıcaklığı nasıl bilmiyorum ama bugünkü gibi sıcak olursa. 3 derece daha soğuk diyordu bugün. Öyle mi? Sıcak olursa yarın da yorucu bir gün olacak. 32 derece.